Hepinize selamlar. Yatırım ve Borsa kanalına hoş geldiniz. Ben Barış Cengizoğlu. Bugün bana göre hayatınızı kökten değiştirebilecek bir eserle karşınızda olmak istedim. Sizi zengin ve fakir düşünce yapısı arasında bir yolculuğa çıkarmak istedim. Eğer paranız için çalışmaktan sıkıldıysanız, paranızın sizin için çalışmasını istiyorsanız bu eser tam size göre. Belki çoğunuz okudu, bilemiyorum ama ben bu kitabı belki 20 defa, 25 defa okumuşumdur. Her okuduğumda ayrı bir ders çıkarıyorum kendime. Bana göre pasif gelirin, finansal özgürlüğün, ek gelirin, bileşik getirinin, zenginliğin sırlarını içeriyor bu kitap. Hem de gerçek sırlarını. Hepsini sizin için bu videoda özetlemeye çalışacağım. Çok fazla da lafı uzatmayacağım. Hadi hep beraber bu kıymetli eserin sihirli dünyasına doğru yolculuğa başlayalım. Kitabın ismi Zengin Baba, Yoksul Baba arkadaşlar. Robert Kiyosaki'nin bana göre yazdığı en önemli eserlerden biri. Kitap, Robert Kiyosaki'nin hayatında büyük etkiler bırakmış iki babanın, yani iki figürün, yani zengin babasıyla yoksul babasının finansal anlayışlarını karşılaştırmasıyla başlıyor. Aslında bu da kitabın ana fikrini oluşturuyor. Ve finansal başarının sadece çok okumakla, üniversite bitirmekle, yüksek lisans yapmakla, master yapmakla ilgili olmadığını, kısacası eğitimle ilgili olmadığını, eğer doğru stratejiler elde ederseniz, doğru yatırım yaparsanız finansal özgürlüğün her şekilde kazanılabileceğini bize anlatıyor. Robert Kiyosaki bu iki babanın farklı finansal anlayışlarıyla büyüdü. Biri biyolojik babası, biri de en samimi arkadaşının babası. Kendi biyolojik babasına yoksul baba, arkadaşının babasına ise zengin baba demeyi tercih etmiş bu eserinde. Zaten birazdan bunun nedenini anlayacaksınız. Biyolojik yani yoksul babası olan Kiyosaki'ye sürekli düzenli bir iş bul, düzenli maaşın olsun, aylık gelirin belli olsun, güvende ol diye mesajlar aşılamaya çalışırken ve bunu savunurken zengin baba figürü de iş dünyasında çok başarılı olmuş bir girişimci ve yatırımcı. Eğitimi biyolojik babası kadar yüksek değil. Biraz önce de bahsettim ya, kitap aslında bu iki baba arasındaki farkları anlayarak bize inanılmaz bir şekilde gerçekleri gösteriyor. Herhalde ömrümün sonuna kadar, ömrüm yettiği kadar bu kitabı daha belki 25, belki 30 defa daha okuyacağım ve asla da sıkılmayacağım. Tabii ben size bu kitabın özetini yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin, canınızı çok fazla sıkmayacağım. Bana göre can alıcı noktalarını size anlatmaya çalışacağım. Benim her defasında ders çıkardığım noktaları size anlatmaya çalışacağım. Yoksa kitabın özetini açıp burada okusam bence bir anlamı olmazdı. O yüzden pür dikkat dinleyin lütfen. Gerçekten çok önemli mesajlar, gerçekten çok önemli notlar, gerçekten bakış açınızı değiştirecek kadar önemli bilgiler mevcut olacak. Şimdi yavaş yavaş detaylara girelim. Ama önce ne yapıyoruz? Eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basıyoruz. Kanala abone oluyoruz, videoları paylaşıyoruz, bildirimleri açıyoruz. Eğer soru ve önerileriniz varsa, yorumlarınız varsa bunları da yazmayı unutmuyoruz. Bunun için de şimdiden hepinize teşekkür ederim. Ben kitabı kendi kafama göre bölümlere ayırdım. İlk bölümde size zengin baba ile yoksul babanın arasındaki farkları anlatmaya çalışacağım. Yani Kiyosaki'nin biyolojik babasıyla arkadaşının babasının arasındaki farkları anlatmaya çalışacağım. Ve buradan sonra özet akışımız bu şekilde devam edecek. Yoksul baba figürü Kiyosaki'nin kendi öz babası, biyolojik babası ve geleneksel bir eğitimle yetişmiş bir baba. Güvenli bir iş bulmayı, eğitimli olmayı, uzun süre aynı işte çalışmayı ve maaşlı bir yaşam sürmeyi savunuyor. Tanıdık geliyor mu size? Ailelerimizin bize sürekli baskı yaptığı, annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin sürekli oğlum bir işe gir, maaşlı işin olsun, sigortan olsun, güvenin olsun, oradan yapar gidersin, alır gidersin, olur gidersin diye benim şu anda zihnimde hepsi dalgalanıyor açıkçası. Bunları hatırlıyorum. Yoksul babaya göre iyi bir okul eğitimi almak, iyi bir iş bulmak, borçlardan kaçınmak ve emeklilik için tasarruf yapmak hayatın en doğru yolu. Burada bir yatırım kısmı var, görüyorsunuz. Ancak kitabın ilerleyen zamanlarında daha iyi anlayacaksınız. Yoksul babanın bu anlayışı finansal özgürlük için yeterli değil. Çünkü o tüm hayatını maaşlı, standart bir işe adayarak yaşamayı savunmuştur ve savunmaktadır. Şimdi geçelim zengin babaya. Zengin baba Kiyosaki'nin arkadaşının babası ve iş dünyasında çok büyük başarılara imza atmış. Parayı bir araç olarak görüyor sadece ve sürekli finansal özgür olmak için yatırım yapmanın öneminden bahsediyor. Onun öğrettiği şey ise şu: sen para için değil, paranın senin için çalışması gerektiğidir. Bakın cümlenin güzelliğine bakın. Para için sen değil, para senin için çalışsın der. Zengin baba iş kurmayı, yatırım yapmayı, tasarruf yapmayı, borçları akıllıca kullanmayı, kısaca fazlasıyla yatırımcı olmayı savunur. Yani zengin babanın hayat anlayışı ve finansal bakış açısı yoksul babanın tam tersine özgürlük üzerine kurulu ya da bunun arayışı üzerine kurulu bir yaşam tarzıdır. Çok kısa özetleyecek olursak, yoksul baba güvenli bir işte, sabit bir işte çalışmayı, borçlardan kaçınmayı savunurken zengin baba tam tersine gerektiğinde doğru şekilde doğru risklere girmeyi, iş kurmayı, yatırım yapmayı
yapmayı, pasif gelir kaynakları elde etmeyi, finansal özgürlük için de bunların şart olduğunu savunur. Umarım iki babanın mantalitesini size güzelce anlatabilmişimdir. Detaylı şekilde anlatabilmişimdir. İnşallah siz de anlamışsınızdır. Bakın tekrar söylüyorum. Gerçekten çok önemli bilgiler. Gerçekten çok değerli bilgiler. Şimdi geçelim kitabın diğer önemli öğretilerinden birine. Finansal okuryazarlık. Ben de size bunu sürekli anlatmaya çalışıyorum. Ben de size bunu sürekli yansıtmaya çalışıyorum. Sürekli aklınızda, zihninize yazmaya çalışıyorum. İnşallah bir nevi başarılı olabiliyorumdur. Zengin Baba bu kitapta finansal okuryazarlığı, parayı nasıl yöneteceğimizi, nasıl ve nerelere yatırım yapacağımızı ve tabii ki borçlarımızı nasıl yöneteceğimizi, nasıl tasarruf yapıp bunu birikime dönüştürüp yatırımlara yönlendireceğimizi finansal okuryazarlık olarak tanımlıyor. Aslında çok zor bir şey değil mi? Her zaman söylüyorum, finansal okuryazarlık derken kimse sizden profesör olun, ekonomi kanallarına çıkın ya da seminerler verin demiyor. Kiyosaki finans konusunda okulda öğretilen bilgilerin asla ve asla insanlara yardımcı olmadığını savunuyor. Finansal okuryazarlığın sadece parayı kazanmak değil, parayı nasıl yöneteceğimiz ve nasıl çalıştıracağımız diye güzel bir cümlesi de var burada. Finansal eğitim eksikliği. Halk finansal olarak eksik kalıyor. İnsanların günümüzde de çok fazla örneğini gördüğümüz üzere yatırım yapamamalarını, borç batağına sürüklenmelerini, kötü finansal kararlar almalarını ve finansal güvenlik sağlamada zorlandıklarını bize gösteriyor. Kiyosaki şunu savunuyor. Okulda gösterilen eğitim paranın nasıl kazanılacağına değil, yani buraya odaklanmak yerine finansal yönetim, yatırım yapma, pasif gelir, varlık oluşturma gibi konularda olursa çok daha iyi olacaktır diyor. Kısaca buraya da toparlayacak olursak, eğitim hayatımızda bize sadece nasıl para kazanmamız gerektiğini gösteriyorlar. Aslında bunu göstereceklerine parayı yönetmeyi, yatırım yapmayı, pasif gelir elde etmeyi, tasarrufu gösterseler bence çok daha iyi olur demek istiyor. Kiyosaki'nin bir önerisi daha var. Hal böyle olunca, eğitimler bu şekilde olunca finansal okuryazarlık konusunda eğitim almayı ve kendi finansal yönetimimizi nasıl yapmamız gerektiğini öğrenmemizin çok büyük önem taşıdığını söylüyor. Yani Zengin Baba'nın aslında bize söylediği ilk şey para hakkındaki temel bilgileri öğrenmek ve paranın nasıl çalıştığını anlayabilmek. Hadi şimdi biraz buralara girelim. Aktif gelir, pasif gelir. Hani biraz önce bahsettim ya yoksul babanın anlayışından. İşte düzenli bir iş, düzenli gelir, düzenli maaş, borçlardan kaçınmak. Biz buna aktif gelir diyoruz. Maaşlı bir işte çalışarak elde edilen gelir türü aslında. Aktif olarak çalışırsak aktif olarak gelir elde ederiz. Kısaca tanımı bu. Aslında bu yaklaşım da çoğumuzun hayatı boyunca önüne sunulan yaklaşım değil mi? Sürekli bize aşılanmaya çalışan yaklaşım değil mi? Sürekli zihnimize kazınmaya çalışan yaklaşım değil mi? Maalesef öyle. Ama bu şekilde finansal özgür olmanın asla ve asla imkanı yoktur. Neden? Çünkü çalıştığımız sürece gelir ama çalışmadığımız sürece gelir ortadan kalkar. Sakın yanlış anlamayın. Kimseye çalışmayın demiyorum. Çalışmak da çok güzel bir şey ama birazcık finansal okuryazarlığın ucundan tutup paranın nasıl çalıştığını öğrenip çalışırken bizi finansal özgürlüğe götürebilecek varlıklardan faydalanalım diyorum. Hepsi bu. Geçelim şimdi pasif gelire. Pasif gelir de aslında Zengin Baba'nın öğrettiği şey. Yani bir yatırımın veya işin size sürekli gelir sağlaması. Ama en güzel yanı ne? Bu gelirin sizin sürekli çalışmanıza gerek kalmadan gelmesi. Örnek, kanalımızın asıl konusu olan temettü, hisse senedi yatırımları, varsa kira kaynaklarınız gibi bir sürü örnek verebiliriz. Zengin Baba da haliyle finansal özgürlük için, rahat bir yaşam için, insanca bir yaşam için pasif gelirin ne kadar önemli olduğunu ve bu kaynakların oluşturulmasının artık zorunlu hale geldiğini sürekli bize anlatmaya çalışıyor bu eserde. Biraz önce de bahsetmiştim ya, Zengin Baba para senin için çalışmalı der. Yani sürekli maaşla çalışmak yerine yatırım yaparak ve akıllıca finansal kararlar alarak paranın sizin için çalışmasını sağlayabilirsiniz. Hatta sağlamalısınız arkadaşlar. Günümüz gerçekten bunu gerektiriyor. Zengin Baba'nın öğrettiği diğer önemli kavramlardan biri de varlıklar ve borçlar. Daha doğrusu bu ikisi arasındaki fark. Varlıklar Zengin Baba'ya göre size para kazandıran şeyler. Kira getiren bir ev, temettü veren bir hisse, bir işin karı. Zengin Baba bunların hepsini varlık olarak nitelendiriyor. Ve burada şu çok önemli cümleyi söylüyor arkadaşlar. Varlık biriktirmenin finansal özgürlüğe giden en hızlı yol olduğunu savunuyor. Ve bunu söylüyor. Bakın cümleyi tekrar ediyorum. Varlık biriktirmek finansal özgürlüğe giden en hızlı yoldur. Borçlar. Borçlar da size para kaybettiren şeyler. Yoksul baba borçlardan kaçınmayı önerirken Zengin Baba doğru borçları doğru şekilde kullanmayı öneriyor. Tekrar etmek istiyorum burayı. Doğru borçları doğru şekilde kullanmayı öneriyor. Zengin Baba yatırım yapmak için alınan uygun faizli borçların ya da diğer herhangi borçların yatırım yaparak kazanç sağlamak adına alınıyorsa finansal özgürlükte inanılmaz önemli olduğunu savunuyor. Yani şöyle düşünün, bir arsa alacaksınız ve faizler gerçekten çok düşük ve arsada bir gelecek görüyorsunuz. Bunun için kredi çekip, tabii ki ödeme gücünüz varsa, bunun için kredi çekip burayı yavaş yavaş ödeyerek
Arsanın sahibi olun diyor size. Yatırımı yapın diyor. Ama bakın üzerine basa basa da şunu söylüyor. Doğru borç, doğru kullanım. Faizler %70 iken gidip de arsa alın demiyor yani. Borçları ikiye ayırıyor aslında. İyi borçlar, kötü borçlar diye. İyi borçlara işte biraz önce bahsettiğim gibi yatırım yapmak için alınan borçlar, kötü borçları ise tüketime yönelik alınan ve sizi aslında batağa sürükleyen borçlar için kullanıyor bu tabiri. Bu bölümün ana kısmı ne? Varlıkları ve borçları çok iyi ayırt etmeliyiz. Doğru borçları doğru şekilde kullanmalıyız ve bu borçları kesinlikle tüketim amaçlı değil, yatırım amaçlı kullanmalıyız ve bunlardan pasif gelir elde etmeliyiz. Yani yine finansal özgürlüğe koşturmalıyız. Buradan benim çıkardığım da bu. Arkadaşlar bu kitap benim gözümde finansal özgürlük için bir rehber niteliğinde. Zengin babanın öğretileri ve bunun yoksul babanın düşünceleriyle karşılaştırılması, bunun yanında okulda öğretilmeyen finansal bilgilerin bizim için hayatta aslında ne kadar önemli olduğu, paranın sadece bir araç olduğunu ve onu kullanarak nasıl finansal özgürlüğe ulaşabileceğimizi ama en önemli felsefe olarak çalışmak yerine paranın senin için çalışmasını sağlamayı bize anlatmak istemesi. Bu kitabı okuyanlar zaten ne kadar önemli bir kaynak olduğunu bilirler. Okumayanlar için de mutlaka ama mutlaka okunması gereken bir kitap olduğunu, her sayfasının defalarca okunması gereken bir kitap olduğunu üzerine basa basa söylemek istiyorum. Size yoksul babanın düşüncelerini ve zengin babanın öğretilerinin bazılarını anlattım. Zengin babanın birkaç öğretisi daha var. Onları da anlatmaya çalışayım. Bunlardan biri de başarı için zihinsel hazırlık. Finansal başarı zihniyetle başlar diyor zengin baba. Girişimci bir zihniyet geliştirmeyi, cesur olmayı ve başarısızlıktan asla korkmamayı teşvik ediyor. Cesur olun derken her şeye atlayın, hiçbir şeyden korkmayın asla demiyor. Zaten kitabı okursanız anlayacaksınız. Bu öğretilerin hepsini zihninize yerleştirirseniz hepsinin aslında nasıl birbirine bağlantılı olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Mesela öğretilerinden biri de kendi işinizi kurmanız gerektiği. Zengin baba başkasının yanında çalışarak zengin olmanın, finansal özgürlüğe ulaşmanın imkansız olduğunu savunuyor. Bunun yerine kendi işinizi kurarak hem özgürlüğünüzü arttırabileceğinizi hem de gelir potansiyelini geliştirebileceğinizi söylüyor. Biraz önce üzerinden geçmiştim ama iki babanın farkını kıyaslarken son bir öğretisi daha var. Zengin baba iyi bir eğitimle kesinlikle finansal özgür olabilirsiniz veya olamazsınız diyemiyor. Çünkü etrafında çok fazla örneği var. En büyük örneği de kendisi. Kendisi iyi bir eğitim almamasına rağmen yoksul babaya göre, Kiyosaki'nin biyolojik babasına göre çok daha fazla girişimci, çok daha fazla zengin, çok daha fazla tanınmış bir iş adamı. Aslında burada bize ne demek istiyor? Hemen günümüze gelelim, kendimizi şöyle bir düşünelim. Ben eğer eğitim hayatıma tekrar başlayabilseydim kesinlikle ve kesinlikle bir mesleğe yönelirdim arkadaşlar. Şu anda üniversite çağındaki gençleri gözlemliyorum. Türkiye'nin her tarafında üniversite var. Eskiden bizim zar zor girdiğimiz bölümlere şu anda öyle komik netlerle, öyle komik sınav sonuçlarıyla giriliyor ki inanın gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Türkçeden 20 doğru yapmış, 20 yanlış yapmış. Ne bileyim matematikten 5 doğru yapmış, 8 yanlış yapmış. Kimyadan hepsini yanlış yapmış. Bu insan üniversiteye girebiliyor. Ne kadar acı bir şey değil mi? Ama belki bir yeteneği var. Ailesinin keşfedemediği, kendisinin keşfedemediği bir yeteneğinin olmadığını farz edelim. Belki bir işe girecek, o işte uzmanlaşacak, o işte üstün bir başarı yakalayacak. Bunların hepsini geri tepip gidip herhangi bir bölümde üniversite okuyup ben üniversite mezunuyum demekle bir şey olmuyor arkadaşlar. Bunun en güzel örneğini de bizzat hepimiz yaşıyoruz zaten. Sürekli beynimize aktarılmak istenen şey üniversite mezunu ol, bir işe gir, çalış, sigortan olsun, çalışırken bir ev, bir araban olsun yeter. Neden sizce sadece bu bizim zihnimize kazınmaya çalışıyor? Hiç düşündünüz mü? Hem ailemiz tarafından hem toplum tarafından. Ya da neden sizler çocuklarınızda bu kötülüğü yapıyorsunuz? Bakın tekrar söylüyorum, üniversiteye gitmek kötü demiyorum. Ama bana göre artık üniversitede 3-4 tane bölüm kaldı. İşte tıptır, eczacılıktır, çok iyi üniversitelerin mühendislik bölümleridir. Bunlar kaldı artık. Başka ne kaldı? Diğer bölümlere girmek artık gerçekten çok kolay. Yani anlatmaya çalıştım şu aslında. Artık sıradan üniversitenin sıradan bir bölümünden mezun olunca çok affedersiniz ama asgari ücretin biraz üstünde maaşla çalışmaya başlıyorsunuz. Ama gidip bir yerde bir iş öğrenirseniz, onun ustalığını almaya çalışırsanız, onun kalfalığını öğrenmeye çalışırsanız gerçekten ve gerçekten çok daha değerli paralar kazanabiliyor. Çok daha fazla değer görebiliyorsunuz. Ben şimdi size tekrar sorayım o zaman. Neden sürekli bizim zihnimize bunu kazıyorlar ya da kazıdılar ya da hala kazımaya devam ediyorlar ya da siz hala çocuklarınıza niye bunu aşılamaya çalışıyorsunuz? İşte bu konuda birazcık oturup düşünmek gerekiyor. Zengin Baba, Yoksul Baba kitabının da ana fikri temelde bundan oluşuyor. Umarım bu kitap üzerinden kelamımı anlatabilmişimdir. Gerçekten çok değerli bir kitap. Gerçekten çok güzel bir kitap. Tekrar okumanızı tavsiye ederim. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.